Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekli ve sunumu şahane, lezzeti harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Yapımı oldukça pratik olan tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Oda sıcaklığında yumuşamış olan 150 gram kadar tereyağı ya da margarini karıştırma kabına alalım. Üzerine yarım su bardağından biraz fazla toz şekeri, bir paket vanilyayı, bir adet yumurtayı ekleyelim. Ardından üzerine yoğurdu ekliyoruz. 2 dolu yemek kaşığı kadar yoğurdu ekleyelim. Böyle eklerken azar azar geldi kaşığa ama toplamda eklediğim miktar 2 dolu yemek kaşığı kadar ediyor. Ardından üzerine bir tutam çok az miktarda tuz ekledim. Tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum homojen hale gelinceye kadar. Şeker ve un ölçümünde kullandığım su bardağının ölçüsü 200 mililitre. Yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Bunu da her seferinde ifade ediyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra 4 su bardağından biraz fazla un kullandım toplamda. Bir miktar un ekledikten sonra üzerine yarım paket kabartma tozunu ekledim ve yoğurmaya başladım. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Çok sert bir hamur olmamalı. Belirttiğim gibi 4 su bardağından biraz fazla un kullanarak ben hamurumu istediğim kıvama getirdim. Sizler kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü un miktarı değişkenlik gösterebiliyor. Unun kalitesine, markasına göre. Yumuşak dokulu, ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Hamurun dokusunu şöyle yakından da göstereceğim sizlere. Az önce de belirttiğim gibi çok sert bir hamur olmasın lütfen, yoksa kurabiyeniz de sert olacaktır. Dokusu bu şekilde. Şöyle elime aldığımda çok rahat şekil alması gerekiyor. Ben kurabiye kalıplarıyla, şekilli kalıplarla şekil vereceğim. Birazdan o kısmını da detaylı göstereceğim. Dilerseniz farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz kurabiyenizi elbette. Şöyle elimle yuvarlak bir form verdikten sonra merdane ile hamurumu açıyorum. Oklava ile de açabilirsiniz tabii ki. Ya da elinizle kopararak yuvarlak formda da şekiller verebilirsiniz. Kendi zevkinize göre hangisi daha kolayınıza gelirse sizin isteğinize kalmış. Şöyle merdane ile inceltiyorum. Çok aşırı inceltmeyeceğim bu aşamada. Bir miktar açacağım. Kalınlığını da birazdan göreceksiniz zaten. Şöyle 35 santim çapı kadar diyebilirim. 35-40 santim çapı kadar açtım. Ardından kurabiye aparatlarıyla, şekilleriyle şekil vereceğim. Bu hamurla yapılan kurabiyeler gerçekten çok lezzetli oluyor. Hangi şekli verirseniz verin, lezzetini çok beğeneceğinizi düşünüyorum kesinlikle. Şöyle çiçek şeklinde bir kalıbım vardı. Onunla şekil vermek istedim ben. Dilerseniz bu şekilde açarak bıçakla kare şeklinde de kesebilirsiniz. Ya da farklı şekilleriniz varsa onlarla da yapabilirsiniz kurabiyenizi. Şekil verme işlemi bittikten sonra kenarlarında kalan hamurları toparlıyorum. Onlara ayrıyeten şekil vereceğim. Toplamda 2 tepsi pişirmiş oldum bu ölçülerle ben. Geri kalan hamuru da farklı şekilde hazırladım. Dilerseniz aynı şekilde hazırlayarak ikinci tepsiyi de pişirebilirsiniz elbette. Hamuru toparlayarak tekrar merdane ile açarak aynı şekli oluşturabilirsiniz. Sonrasında kurabiye hamurlarımı şöyle bir şeker aldım kaseye. Şekere buluyorum tek taraflarını. Şekerli kalan kısmını da yağlı kağıt serdiğim fırın kabına alıyorum. Şekerli kısım, hamurun şekere buladığım kısmı alt kısımda kalıyor. Katlayacağız çünkü içine çikolata ekledikten sonra dışı şekere bulanmış şekilde olacak. Bütün kurabiye hamurlarını yağlı kağıt serdiğim fırın kabına dizdim. Az önce de belirttiğim gibi şekerli kısımları alt kısmında. İçerisine çikolata ekledim. Sürülebilir kahvaltılık çikolata ekledim. Dilerseniz marmelat ekleyebilirsiniz. Fıstık ezmesi ekleyebilirsiniz. Kendi damak tadınıza kalmış. Ben çikolatalı yapmak istedim. Bu şekilde oldukça lezzetli oluyor. Çok bol miktarda eklemiyorum içerisine. Çünkü birazdan bir işlem daha uygulayacağım.
Katladıktan sonra şöyle bıçakla üzerlerine bir dekor oluşturacağım. Eğer çok bol çikolata koyarsam taşabiliyor çünkü onun için az miktarda çikolata ekliyorum. Evet, artık katlama aşamasına geçebiliriz. Şöyle ikiye katlıyorum. Karşılıklı kenarları, karşılıklı köşeler birleşiyor. Ve gerçekten sunumu çok güzel bir kurabiye şekli oluşuyor. Aynı şekilde tamamını katlıyorum. Son olarak üzerine şöyle bıçakla çizikler atıyorum. Bu şekliyle hem düz bir sunum olmamış oluyor hem de görselliği çok daha göze hitap ediyor bence. İçerisindeki çikolata da üzerine bıçağın uyguladığı baskıyla biraz daha dağılmış oluyor. İç kısmındaki malzeme biraz daha dağılıyor, daha hoş oluyor. Diğer tarafta fırınımı 170 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir tabii ki. Ben esasında bir tık fazla pişirmişim. Birazdan sizler de göreceksiniz. Toplamda 20 dakika tutmuştum fırında. Sizler 15 dakikanın sonunda kontrol edin alt kısmını. Alt kısmı çok fazla pembeleşmesin, üstü ve altı. Şöyle piştikten sonra sunum tabanı aldıktan sonraki halini sizlere göstereyim. Çok güzel gözüküyor. Bu haliyle de çok harika ama bir tık daha az pişseydi inanın görselliği çok daha güzel olacaktı. Dışarısındaki şeker sayesinde dış kısmı kıtır kıtır, içi çikolatalı, gerçekten harika bir lezzet oluyor. Özellikle çocuklar bayılıyor. Benim oğlum çok severek tüketiyor. Hazır kurabiyeler, hazır gıdalar almaktansa bu tarz şeyleri evde yapmak çok daha makul geliyor bana açıkçası. Ben denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bu ve birbirinden pratik yeni tariflerim için lütfen takipte kalın. Çoğu aynı bu tarifte olduğu gibi pratik tariflerden oluşuyor sayfamdaki tarifler. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.